Herkese merhaba. Bugün o tereyağı lezzetiyle insanı büyüleyen, kokusuna karşı asla dayanamayacağınız brioche ekmeğinden bahsedeceğim size. Bu ekmeğin özelliği içine sıvı olarak sadece yumurta giriyor, süt girmiyor. Bazı şefler sadece 50 mililitre kadar koyabiliyorlar mayayı açmak için ama normalde orijinal tarifinde kullanılmaz. Hemen tarifimize geçiyoruz. Toplamda 6 malzememiz var. Yumurta, şeker ve tuzu ekliyoruz. Yumurtamız 300 gram olacak. Bu 5 ya da 6 adede tekabül eder. Ben büyük yumurta kullandığım için 5 adet koydum. Siz küçük yumurta kullanacaksanız 6 adet koyun lütfen. Burada gramlar önemli. Gramajlara dikkat edelim mutlaka. Daha sonra ekşi mayamızı ekliyoruz. 100 gramı aşmamaya çalışın. 100 gram aktif ekşi maya yeterlidir. Aktif ekşi maya diye kastettiğimiz şey şu: buzdolabından çıkardınız mayanızı, onu beslediniz. Bir saat sonra o aktifleşecek. Ondan sonra ekleyin lütfen. Unumuzu ekliyoruz ve şimdi güzelce bunları çırpacağım ben makinede. Ama siz ne yapabilirsiniz? Elinizde de yapabilirsiniz. Biraz zor olur, biraz uzun sürer ama yapılabilir. Ben bileklerimde sorun olmadan önce defalarca elimle de yaptım ve gayet güzel sonuçlar aldım. Sadece yağ ekleme aşamasında biraz zorlanabilirsiniz. Ama sabırla yoğurmaya devam ederseniz sonucu güzel olacaktır, emin olabilirsiniz. Yağımızı teker teker sabırla ekliyoruz. Yağımız ne çok erimiş olacak ne çok soğuk olacak. Elinizle eze eze yağları atarsanız makineye yardımcı olursunuz. Hem daha çabuk içine alacaktır yağ. Yağdan önce bir 10 dakika kadar hamuru makinede yoğuruyorsunuz. Pürüzsüz oluyor. Ondan sonra yağ ekliyorsunuz. Bu yağ ekleme aşaması da bir 10 dakika kadar sürüyor. Biraz zaman alan bir ekmek ama gerçekten sonucu çok güzel oluyor. Ve bir kere denediniz mi bu ekmeği, mutlaka tekrar yapmak istiyorsunuz. Çünkü lezzeti, yani bir hamur işi için gerçekten üst seviyede bir lezzet. Şunu da söylemek isterim. Normalde bu tatlı bir ekmek değildir. Üzerine reçel sürülür ve öyle tüketilebilir ya da işte peynirle tüketilebilir. O kişiye kalan bir tercihtir. Ama siz şekerini biraz daha arttırabilirsiniz. 60'tan 100'e çıkarabilirsiniz ve daha tatlı bir ekmek elde edebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır, emin olun. Burada hamurumuz artık oldu. Gluten gelişmiş, yırtılmıyor, tertemiz. Ben ekşi mayasını 200 gram koydum bu arada. Bu nedenle ekmeğim yumuşak. Ama sizinki bir tık daha sert olacaktır. Haberiniz olsun ki zaten öyle olması lazım. Ben ekşi mayayı isteyerek fazla koyuyorum. Öyle sevdiğim için. Ama hafif ekşi bir tat verecektir. Çoğu insan bundan hoşlanmaz. Dikkatli olun. Burada hamurumuz hazır. Şimdi 2 saat mayalanıp buzdolabına girecek ve bir gece bekleyecek. Hangi mayayla yaparsanız yapın 12 saat buzdolabında beklemesi lazım. Bir gece sonra gördüğünüz gibi güzel şekilde şişmiş, 2 katına çıkmış. Ağır bir hamur olduğu için, yağlı bir hamur olduğu için o yağın içinden o mayanın canlanması biraz uzun sürüyor. Siz tabii burada ben ekşi maya kullandım. Siz yaş maya kullanabilirsiniz, kuru maya kullanabilirsiniz, hazır maya kullanabilirsiniz. Hepsini açıklamalara ekledim ölçüleriyle ne kadar kullanmanız gerektiğini. Burada şekil verme aşaması. Normal ekşi maya ekmeklerindeki gibi şekil vermiyoruz. Burada şekil verirken bastırarak ve içinde baloncuk oluşmasını istemiyoruz bu ekmekte. Tel tel olmasını istiyoruz. Bu nedenle hamura bastırabilirsiniz, sıkabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Güzelce yağladığımız bir tepsiye ya da bir kalıba siz nasıl şekil vermek istiyorsanız o şekilde koyacaksınız ama yanları tabii yüksek olsun ki içinde sıkışsın. Bu arada top top da yapıp yerleştirebilirsiniz. Ben bir kısmını çocuklarım için çikolatalı yaptım. Siz istediğiniz şekilde ister sade yapın, isterseniz içine çikolata koyun, isterseniz karamel koyun, isterseniz peynir koyun. Bunu hani başka bir poğaçaya tarz bir şeye çevirin. Yani çok rahat şekilde oynayabilirsiniz. Bu hamurla her şeyi yapabilirsiniz. Zaten bir kere denediniz mi fark edeceksiniz ki her şeyle yapmak istiyorsunuz bunu. Ama tereyağı kullanımı çok olduğu için bu nedenle de işte maliyetli bir ekmek oluyor. Yumurta kullanımı da çok yüksek. Bu tarifin diğer bir püf noktası da unun yarısı kadar tereyağı kullanıyorsunuz. 500 gram un kullandıysanız 250 gram da tereyağı kullanmanız gerekiyor. Buzdolabından çıkarır çıkarmaz şekil verin hızlıca, yoksa hamur yapış yapış olur ve şekil veremezsiniz. Brioche'un kendi klasik şekilleri vardır.
Ama siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben buraya klasik şeklinde nasıl yapıldığının fotoğrafını koydum. Ben burada muffin kaplarına koydum. İçine çikolata koydum. Sonra hafif elimi ıslattım ve onları bastırdım. Çocuklarım daha fazla çikolata istedi. O yüzden üstüne daha fazla çikolata koydum. Bu şekilde şekil verdikten sonra 2 saat bekletiyorsunuz. Güzelce mayalanıyorlar. Ondan sonra üstüne yumurta sürüyoruz ve fırına veriyoruz. Baton tepsidekini ben top top yapmadığım için aralara kesikler attım. Çünkü kabardığı zaman her yerden çatlamasını istemiyorum. O nedenle. 180 derecede yarım saatte pişti. Tabii muffin kalıbındakiler daha önce pişti. 20. dakikada falan çıkardım. Burada ben çok sıcakken böldüm ekmeği. Çünkü çocuklar dayanamadı. Siz mutlaka 1 saat bekleyin arkadaşlar. Burada bakın ne kadar güzel. Çok sıcak olmasına rağmen tel tel ayrılıyor. Kokusu çok güzel. Keşke herkesle paylaşma imkanım olsa. Ya ben yapmayı da çok seviyorum. Yemeği de, yedirmeyi de çok seviyorum. Umarım bu tarifi denersiniz ve bana yorumlarda bilgi verirsiniz arkadaşlar. Kanalım daha çok yeni ama zaman içinde sizinle orijinal birçok tarifin yanında kendi orijinal tariflerimi de paylaşacağım. Beni takipte kalın ama en önemlisi kendinize çok iyi bakın.